Herkese selamlar. Zamane Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle burger severlerin bence çok beğeneceği, çok lezzetli tiftik etli bir et burger tarifim var. Umarım dener ve beğenirsiniz. Ben bu tarifi çok beğendim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Evde ekonomik bir şekilde burgerinizi hazırlayabilirsiniz. Hem etini hem ekmeğini kendimiz hazırlayacağız. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin hemen tarifimize başlayalım. Tarife öncelikle etlerimizi hazırlayarak başlayacağız. Bunun için teflon tavamızın içerisine biraz yağ ekleyelim ve iyice kızdıralım. Yağımız kızdıktan sonra etlerimizi tavaya bırakmaya başlayabiliriz. Toplamda 600 gram civarında dana eti kullandım. Bu aşamada tavanızın iyice ısınmış olduğundan emin olun. Etlerin her yönünün 4'er dakika olacak şekilde mühürlenmesi gerekiyor. 4 dakika bir yönü mühürlendikten sonra diğer tarafını çevirip tekrar 4 dakika daha beklemeniz gerekiyor. Lezzet vermesi için tavanın içerisine yarıya böldüğüm bir baş sarımsak ve soğanı da ekleyip karamelize ediyorum. Etler tamamen mühürlendikten sonra üzerine biraz kekik serpip artık ocağın altını kapatabiliriz. Etler için ikinci aşama olan haşlama işlemine geçeceğiz. Bunun için etlerimizi düdüklü tencereye alıyoruz ve aynı zamanda tabii ki hazırladığımız soğan ve sarımsakları da üzerlerine ekliyoruz. Daha sonra etlerin üzerini kapatacak şekilde yaklaşık 1 litre kadar su ekleyip ve üzerine biraz da tuz ekleyip artık tencerenin kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık 1,5 saat boyunca orta ateşte haşlamaya bırakıyoruz. Biz bir yandan da hamburger ekmeklerimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için derince bir kabın içerisine 4 su bardağı un eledim ve ortasını açarak havuz haline getirdim. Bu havuzun içerisine bir paket yaş maya, dilerseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Daha sonra el yakmayacak sıcaklıkta ılık 1 çay bardağı kadar süt ekledim. Ve son olarak da yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırmaya başlayabiliriz. Mayanın iyice aktifleşebilmesi için güzelce elimizle ezip bu karışımı homojen bir hale getirmemiz gerekiyor. Daha sonra suyunu eklemeye başlayacağız. Yaklaşık 1 su bardağı ılık su kullandım. Yavaş yavaş kontrollü olarak hamurunuza eklemeye başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Hamuru 15 dakika boyunca bütün gücünüzle yoğurursanız homojen ve böyle özlü bir hamur elde etmiş olacaksınız. O yüzden bıkmadan sabırla bir 15 dakika boyunca iyice yoğurun derim. Kıvamı da bu şekilde olmalı. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine streç film ya da bir buzdolabı poşetiyle kapatıp yarım saat boyunca hamurumuzu dinlendiriyoruz. Ayrıca üzerine bir örtü de örterek mayalanma işlemini hızlandırabilirsiniz. Yarım saatin sonunda hamurumuzu açabiliriz. İlk mayalama işlemimiz gerçekleşti. Hamurumuz birazcık kabarmış tabii ki de. Kabaran hamurumuzu hamur matı serdiğimiz tezgahımızın üzerini biraz unlayarak oraya aktarıyoruz. Hamurda maya kokusu kalmaması için tezgahın üzerinde yaklaşık bir 5 dakika daha bu şekilde yoğurarak hamurdan maya kokusunun gitmesini sağlayalım.
rulo haline getirdiğimiz hamuru eşit olacak şekilde ben 7 parçaya böldüm. Siz dilerseniz 8 de yapabilirsiniz. Ben sonradan niye 8 yapmadığımı da düşünmedim değil yani. Dilediğiniz boyutta parçalara bölerek, eşit parçalara bölerek hazırlayabilirsiniz. Böldüğümüz hamurlarımızı beze haline getirmek için iç kısımlarına doğru katlayıp yuvarlayalım ve bir kenara bırakalım. Hamurların tamamını bu şekilde bezeledikten sonra tekrar ilk yaptığımız hamura dönelim ve avucumuzla bastırıp tekrar içe doğru katlayıp yuvarlayarak daha düzgün bir şekil almalarını sağlayalım. Bu şekilde yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine bütün hamurlarımızı dizelim. Bu şekilde ikinci kez yaptığınızda hamurlarınız daha düzgün şekil alacaktır. Burger ekmekleriniz daha yuvarlak olacaktır. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Fırın tepsisine dizdiğimiz ekmek hamurlarımızı bir kere daha mayalandıracağız. Bunun için yine mutfak örtüsünü üzerine örtüp yarım saat daha mayalanmaya bırakalım. İkinci mayalandırmanın sonunda ekmek hamurlarımız güzelce kabarmışlar. Artık fırına gitmeye hazır sayılırlar. Fırına gitmeden önce fırça yardımıyla üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarılarını sürerken nazik davranmanız gerekiyor. Çünkü hamurların pofidikliğini kaybetmemesi lazım. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu tarifi beğendiyseniz ve işinize yarayacağını düşünüyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum, soru ya da önerileriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Mutlaka geri dönüş yapıyorum yorumlarınıza. Ve bir de bu tarifi deneyip beğeneceğini düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve son olarak da üzerlerine biraz çörek otu serptim. Siz dilerseniz susam da tercih edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika boyunca pişirdim ben. Siz de kontrollü bir şekilde ekmeklerin taban ve üst kısımları tamamen kızarana kadar güzelce pişirin. Hamburger ekmeklerimiz fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar ve gerçekten yumuşacık olmuşlar. Kızarma derecesini de ben bu şekilde ayarladım. Eğer hamburger ekmeklerini yumuşak seviyorsanız üzerine nemli bir bez örtüp bekletebilirsiniz. Ama kıtır seviyorsanız da bu şekilde açıkta bekletirseniz ekmekleriniz biraz daha kıtırlaşacaktır. Burada tercih tamamen size kalmış. Ekmeklerimizi dinlenmeye bırakıyoruz ve etimize tekrar geri dönüyoruz. Haşlanan etlerimizi çatal yardımıyla tiftikledik. Daha doğrusu burada kameranın bir azizliğine uğradım sanırım. Bu kısmı çekmemiş. O yüzden etlerimizi bu şekilde tiftikleyerek olabildiğince ince hale getirmeniz gerekiyor. Etlerin lezzetine lezzet katmak için teflon tavamızın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ve eritelim. Eriyen tereyağımızın içerisine etlerimizi ekleyelim ve yaklaşık 3 dakika boyunca sadece ısınıp lezzetlenmesi için kavuralım. Ve etlerimiz de hazır, ekmeğimiz hazır, etlerimiz hazır. Artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle ekmeklerimizi ortadan ikiye bölerek başlayalım. Sos olarak hazır burger sos kullandım. Aslında aklımda bu yoktu. Cheddar peyniriyle güzel bir peynir sosu yapmayı planlıyordum. Ama üşendiğim için hazır burger sos kullandım. Siz dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Sarımsaklı mayonez hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde bir sos kullanabilirsiniz bence. Bu tamamen size kalmış. Sosu güzelce ekmeklerin üzerine sürdükten sonra bol bol etimizden ekmeğimizin üzerine ekleyelim. Bence bol etli olması şart çünkü lezzeti buradan geliyor burgerimizin. Ben bu tarifin mutfakta yeni şeyler denemek isteyenlerin ve vakit geçirmeyi sevenlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz.
Etlerin üzerine biraz daha sosumuzdan sıkıp domates, marul ve kornişon turşuyla tamamladıktan sonra üzerine ekmeklerini kapattım. Artık servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.